Evet. Bugünkü turumuz için enteresan, değişik bir şey yapalım dedik. Nascar Charlotte Speedway'e geldik arkadaşlar. Size burada şimdi hızlı bir tur atacağız içeride. Yarış pistinin içine gireceğiz. Burası Amerika'da işte Nascar yarışlarının, stock yarışlarının, drag denilen kalkış yarışlarının ZMAX pistleri burada. Dirty Truck denilen işte kirli truck kamyon yarışlarının, büyük tekerlekli kamyon yarışlarının yapıldığı alanlar. Yarış öncesi görüyorsunuz böyle karavanlarla insanlar gelir. Önümüzdeki hafta herhalde yaklaşık bir Nisan'da galiba, tam emin değilim, bir yarış olacak. Şimdiden yerlerini kapmaya başlamış insanlar. Ayırtmaya başlamışlar. Bir hafta öncesinden, 10 gün öncesinden burası tıklım tıklım oluyor. Biz de gelelim bir pistin içinde gezelim. Pistte bir tur atalım. Piste çıkalım, pisti tanıyalım istedik. Şimdi Nascar Speedway, Charlotte Speedway'i gezeceğiz. You won't be able to hear me, but when we get the ZMAX, we'll probably park and get out. I think the Mustangs will still be running over there, so we can watch them. How visiting from? From Turkey. Really? Y'all get the award for farthest away. Is it just the two of you? Yep. And have you guys signed the waiver? Each one of you. Evet, 107.3'ü ayarladık. Bu frekanstan telsiz üzerinden bizimle irtibat kuracak. Radyo üzerinden. Öndeki minibüste o olacak. Biz de galiba 7-8 tane araç olacağız bugün. Piste giriş yapacağız. O bize anlatacak. Biz de arkasından takip edeceğiz. Hazırım, geçeceğim hepinizi. Yarış başlasın. Başlamak üzere. Şimdi herhalde şu alt kapıdan gireceğiz dedi. Gidiyoruz. Evet. Okay, folks, we're ready to start the tour. If everybody will just fall in line behind the tour van. Takip ediliyor. Nedir? Hani önce bir yer belirleme yarışı yapılır ya, hani sıralama yarışı. Şimdi ona çıkıyoruz. Siz önden gidin, ben geliyorum arkanızdan. Siz merak etmeyin, geçeceğim hepinizi. Düğün alayı. Like we got everybody now. Welcome to Charlotte Motor Speedway. We are so glad to have you. You guys picked a great day for a tour. The sun is finally shining here at Charlotte Motor Speedway. We've had so much rain, and we got lots of people from all over. Some right here in North Carolina, and one as far as Turkey. So welcome. Hoş geldiniz dediler bize. Biz de Türk olduğumuzu söyledik. My name is Melissa. We'll be together for about the next 45 minutes to an hour. You guys just sit back and relax. We will get out a couple of times so you guys can take pictures, maybe walk up the track. And I think I mentioned to everybody, we have signal over here on this side of our property, but we don't like to take folks over there. So if you guys want to do that, you'll follow me over there. You just won't be able to hear me on the radio. And hopefully at the end when we get to ZMAX, we can see some of the Mustangs running out there as kind of a little bonus.
This street here at Charlotte Motor Speedway. This track was built in 1959 and we ran our first race in 1960. İlk diyor açılış 59'da açılmış, yapılmış. And that happens every Memorial Day weekend. So we are at a 50% capacity now for the state of North Carolina. Hope we can see that percentage go up a little bit more as we get closer to the race. Yani hepsini bunu konuşurken zor. We have over 2,000 acres of land here at the Speedway, 7 racetracks and 4 campgrounds. One of our biggest campgrounds is over here to the left. And sesler karışıyor. Campground'ları söylüyor işte burada. Campground is super popular. Araçlar buradan campground'dan giriş yapıyorlar. The track is right over here to our right, just past these billboards. So great track access. Büyük traklardan, şeylerden o araçları getirdiği şeyleri söylüyor. Buraya park ediyorlar herhalde, anladım. We are approaching the intersection of Darrell Waltrip and Rusty Wallace Way, and we are going to turn right into Gate 26 tunnel. This is the main entrance into the infield, and it is the same way that the haulers come through. Buradan giriş yapacağız. Main Street, main girişi burası. Ya yani ana giriş burası diyor. Pistin şeyine. Garaj şeylerine. Bunların da isimlerini ezberlemek zor. 59'da açıldığını söyledi. Pistin yapıldığını söyledi. İlk yarış 60'ta yapılmış. 1960'ta. Yani olmazsa şey yaparız. Sesler çok karışırsa yani ya yazarız alta. Once inside the infield, we do have 4 racetracks just in here, and you guys will get to take a look at all of them in here. If it's your first time to the infield at Charlotte Motor Speedway, or maybe it's been a long time since you've been here, it's pretty big, and it can kind of take your breath away. At least it did for me when I first came into the infield. It looks a lot different than it does on TV, and of course it looks a lot different when it is not race time. The most popular campground by far is in the infield. So we do have fans that camp here on the north side and the south side. But we also have the drivers and team owners here in the infield. And one place that they will camp is this area that I'm passing by right now on your left, this fenced in area. This is what we call Harry Gant Boulevard. This area is reserved for drivers and team owners who have won a Coca-Cola 600. They do get full hookup. Most of our camping is dry camping, but they do get full hookup. Kamp için alanlar da olduğunu söylüyor. Bir de burada park edip herhalde o. Once we go past there, we're actually entering in on a go-karting track right now. This track is about 1/8 of a mile, and it has several configurations to it. Piste çıkacak şimdi. Yani buradaki işte ana şeyleri anlatıyor bir yandan. Okay, as we approach the infield care center, on your right you're going to pass by a tunnel, and you're going to see a picture there of Bruton Smith. And I'll talk about him a little bit later in the tour. As we approach the infield care center over here to your right, just to the side of it, we have got the helicopter pad. So that's where the life flight helicopter is. Nascar will not let us begin a race until that helicopter is there and ready to go. We're going to hold off a few minutes before we go on track because the track is still hot, but that's okay. We can do some other things while we wait. There are 3 garages here in the infield. The ARCA garage is the one we're passing by now. This is where you're going to see a lot of our equipment. We use that garage for ARCA and also for late models, modifieds when they race here. Yarışlara bak, hazırlanıyorlar arkadan geçiyor. The other 2 garages are the Xfinity garage and the Cup garage. They're using the Cup garage right now. So we'll go over to the other side. This will be a good opportunity for us to get out and go into Winner Circle, and we can take some pictures in there. Winner Circle'a doğru gidiyor şimdi. Burası işte sağlık departmanı. İşte,
Aşağıda diyor yarışlardan önce helikopter de hazır bekletiliyormuş falan, onları söyledi. Şu anda da pistte şey var, deneme turu atan yarışçılar var. Pistin içinde. Şimdi winner circle, yani yarışı kazandıkları zaman hani o şampanya patlattıkları, ne çabuk bıraktın geldin ya. Bu iyi oldu ya. Bak, This building that we're passing by now is the media center. Center'ları tek tek gösteriyor. Yani bunların tabi anlamlarını da bilmek lazım ne olduğunu. Yarışçıların, şeylerin takip ettikleri ana binalar, garaj ekipmanları, bilmem neleri hepsini anlatıyor. Just take a parking space and we'll get out. We can see a few cars going around and get some pics in winter circle. Burası medya alanı. Ana binanın girişindeki medya merkezi kontrol ediliyor. Bu Winner Center'a park edin dedim. Hadi bakalım. İçeriye götürecek bizi şimdi. Arabadan iniyoruz. Yarış bittikten sonra o işte birinci kim oldu, ikinci kim oldu, ödül aldıkları, şampanya patlattıkları yer. Karşı taraf VIP türbünler, üst taraf camlı bölümler. Kulenin olduğu yer, yarışı takip ettikleri yer. Ve devam ediyor. Evet, Winner Circle. Stop'tan hareket etti bak. 88. So this is winner circle. After the race, the winning car comes in here. It'll come through that gate. They park it right here. The winner's up there. Of course, it's been really weird with COVID. Now it's just like the winner and our general manager. Usually this place is packed, and where you guys are standing is all where media is standing. So all of these are assigned places that the media stands, and this place is really crowded. M&M's everywhere. Do you know how hot it is here in May? How much is chocolate? It's a mess. It's a mess. So we don't mind how much. We just don't like all the M&M's that melt everywhere. 166 out of the 600 miles, and Jamie Little was there for the celebration. Kyle Busch grew up in Las Vegas, dreaming of being a NASCAR driver, dreaming of living here in Charlotte, racing here, and winning here. Toyota takımı 18. PRN yazıyor ya. Orası medya merkezi diyor. Şeyin diyor, hani yarışın kontrol merkezi daha doğrusu. Filmlerden bahsediyor. Burada çekilmiş filmler varmış. 7 tane film çekilmiş, ondan bahsediyor. Yarış garajlarının içinde görüyor musun arabayı? So half the day you're at the drag strip, and the other half of the day
questions. I will be glad to take pictures for anybody that would like a picture in winner's circle. Yeah. Yeah. Kule, şuradaki gözüken Coca-Cola'nın reklamı, zaten sponsor, ana sponsor Bank of America ve Coca-Cola yarış turlarını gösteriyor orada da. Kaçıncı tur ne oldu? Time lapse. Herkes girmiyor buraya, yani bütün herkesin girebildiği alan değil, VIP giriş yapıyorlar. Yani şampiyonluğu burada kutluyor. Medya Center'ına götürüyor. Kapı o. Şurada hatıra kıyafetleri giyebiliyorsun. Böyle işte tişört veriyorlar sana. Resim çektiriyorsun. Yani yarış sonrasında. Okay, now we're all here. The gang's all here. So you're probably wondering, what the heck is this building? So this is the media center. I'll go upstairs so I can get my mask off. Media Center. So the media center is off limits to fans at race time. This is for the media and horse drivers and all your executives. You'll notice that there's 2 TVs in here. One is going to be all your stats on one. The other one's going to show the race on there. So this is a pretty big area, pretty busy area during race time. After the race, the top 3 finishers come up here. Whatever race it is, you'll have the backdrop of that. So if it's the Coke 600 or the Roval, that'll be up there. But the top 3 finishers, this is where they're interviewed. So when you watch that on TV, it's broadcasting from this building right here. 1960'tan bugüne kadar gelen fotoğraf resimleri yarışlardan çekilmiş, wallpaper yapmışlar. Burası 2018'de açıldı, 2019'da açılmış. Yarışı bütün medya buradan takip ediyor diyor. Bu alanlar da sonradan yapılmış, eklenmiş bu şeylere, pistlere. Ne tarafa çıktı ya? Ters çıktı. Bu tarafa çıkıyor. Biz de çıkalım. Biraz öne geçtik. Yalnız radyo olayı biraz sıkıntılıymış. Ses çok cızırtı yapıyor. Evet, ilk turda keskin bir atak yaparak 5 arabayı birden geçtim. Biraz önce arabaların kalkış yaptığı yere götürecek, yanlış anlamadım inşallah. Bazı şeyleri anlamak zor tabii, o terimleri, deyimleri de tam bilmek gerekiyor. Ama anladığımız kadarıyla devam ediyoruz. Bu garajlara $1 milyon para harcamışlar. Bu alanları yapıp eklemek için. Pisti. Buranın sahibi işte dediğim gibi 7 tane, 6 dedi galiba. 6 tane daha garaja sahip. Speedway'e sahip. Şu anda. Okay folks, just as a reminder, we are approaching pit road. Make sure that you stay behind the tour van and do not pass. Tur yaparken welcome to take pictures and video out here as well. Video çekebilirsiniz de tur. Beni geçmeyin. Geçeceğim. Birinci ben olacağım. Hızlanacak galiba.
özelliği bu tur. You guys are coming out here to pit road. There is a speed limit on pit road during the race, and that varies from track to track. But here at Charlotte Motor Speedway, the speed limit is 45 miles an hour. 45 miles. And you can see the setup with NASCAR racing experience, and this is pretty much the same way it is if you guys were to come out here and do one of these experiences, and your family can come out here and watch you. It's pretty cool. Buralardan gelip bu yani şu araçlarla line that we cross over coming down pit road does measure your speed 3 during the tur, race. 6 tur atabiliyorsun. Yani pilotla beraber de tur atabiliyorsun. They left Dale Jr.'s car out for us to see right there. Bunlarla size tur attırıyorlar pistte. Over to your left are the pit stalls. Pit stalls also vary from track to track as far as how big they are. These are pretty small. In fact, we have some of the smallest pit stalls on the NASCAR circuit. Over to your right, you're going to see the grassy area. This is what we call the ball field, but there's a little bit of a cutout there, and that is our quarter-mile track. That is for the Legends and the Bandoleros. They race there every Monday and Tuesday night in the summer months for our summer shootout. Those of you that aren't familiar with that series, about a third of our NASCAR drivers got their start in those. And kids can start at 8 years old, and the bandos at 12, they can move up to a Legends car. We're going to turn left right here. We're going to go road course in. Burada en çok yarış kazanan driver. Ya hepsini söylemiyorum konuşuyorum. We'll be passing by the scoring tower to your right and coming up to the Xfinity garage on your left. Garajları, solda diyor garajlar. The Coca-Cola 600 in the spring, Memorial Day weekend, NASCAR returns in the fall for the Bank of America Roval 400. We came up with the word Roval by taking the words road course and oval, putting them together, and bam, you got the Roval. 17 turns to this course, several elevation changes for the drivers. We're coming up to the big screen television. This was the world's largest sports venue until Texas Motor Speedway built one bigger. This is a 16,000 square foot television and has come in quite handy during the pandemic. We've been able to have drive-in concerts, live concerts, not streaming, right there at the television, and movie nights. Canlı konserler falan işte ne bileyim. Route we are running right now is the same route that NASCAR runs on. Yarışın dışında yapılan şeyleri anlatıyor. Yani burada canlı konserler oluyormuş. O televizyondan da veriliyormuş. Pistin içinde geziyoruz arkadaşlar. We're coming into the south infield right now. This side of the infield, you're going to see more of your tent and pop-up campers. Campers'ların olduğu alan. Yani bu işte yarış pistinin içine de bilet alıp girebiliyorsun. Campers'lar burada da kamp alanı diyor. Campers de diyor. We have a lot of other things that race out here other than car. We have car clubs, Mustang clubs, Corvette clubs, SCCA that runs out here. IMSA ran out here. Hope to have some more IMSA races soon. To go a little faster when I'm in the Lamborghini as opposed to the Ford van. Bu şey pisti, içerideki küçük pist. Buradaki NASCAR değil aslında. Stock yarışlarının Okay, folks, we are going to be turning left out here because we're all about turning left, but we are going to hop on the NASCAR track itself. I'm going to go up into the banking. You are free to follow me up it. If you do not feel comfortable, you can stay on the flat part of the track, which is what we call the apron of the track. The banking is 24 degrees in the turns and 5 degrees on the straightaways. This track is 1.5 miles. Şeylerini söyledi, açılarını söyledi. Yoldaki eğimden bahsediyor. We're in turn 1. This would be turn 9. If we were running the Roval.
şekilde. Oo Ersan. Korkma canım. Sen de yani. Tabii bak bu arabalar buraya uyumlu muyuz bilmiyoruz tabii. Niye bu kadar yavaş gidiyoruz? Değil mi bu kadar yavaş? Neredeyse 35 dedi galiba. 35 degrees. 24 degrees dedi değil mi? 24 derece eğim. Yoldaki eğim. A little faster. Evet gidiyoruz. Gonna turn 2, coming down the back stretch. Okay, folks, we're coming up to turn 3. We're going to drop down into this apron. This is the flat part of the track. We're going to pull up here. We're going to stop. And you guys are going to have a chance to get out and walk up the banking here. You can also take photos. Fotoğraf çekmek için bir şey mi? Duracak mıyız? Şans vereyim size gibi bir şey mi? Aslında kompleksin içindeyiz işte gene. Şimdi arka yoldan şeye götürüyor. Bu dördü trak pistine götürüyor. ZMAX pistine götürüyor. Kalkış yarışlarının, trak yarışlarının, kamyon yarışlarının yapıldığı alana gidiyoruz. Bak burası dördü trak yarış pisti. O büyük tekerlekli arkadaşlar. Ona da sokacak mıyız ya? Motocross yarışları yapılıyor. Kamyon yarışları yapılıyor. Bu camperları kiralayabiliyorsun. Yoksa camper van'ın kiralık olanları da var. Yani kiralanıyor yarış zamanı biletlerle beraber. ZMAX.
Yep. Second? Yeah, you're going to go behind me, so it's going to be us first. When I go, give me a little bit of ways to go down there, and then you go. Kalkış veriyor bak. Abla tabii bu işi biliyor. Hadi bakalım. Gidiyor musun yanına? Bekleyeceğim. Ready, go! Amcaya nasıl verdin gazı? Uzunmuş bayağı be. Great. Sure. Good job. Of course. Çok iyiymiş ya. Buna bir daha gelelim ya. Evet, değişik bir, eğlenceli bir gün oldu diye düşünüyorum. Bugünlük drag pistlerini gezdik. Aslında pandemiden dolayı şu anda yarış garajları kapalı. Aslında gideceğimiz yerler daha var. Yani Nascar burada bitmeyecek. Sizi takım garajlarına götüreceğiz. Oraları da göstereceğiz. Güzel günü geçirmişsinizdir umarım. Ben çok eğlendim. Herkes bir tarafa dağıldı. Hadi bakalım. Şu karşıda duralım, şu Dragway'in de resmini çekelim istiyorum aslında. Tamam. Gaza geldim ya şu an. Herkesle yarışabilirim. Evet, neyse şurada bitirelim olayı. Evet, eğlenceli bir gün oldu diye düşünüyorum. Geldik Charlotte Charlotte Speedway'i. Ürüncülü bir yerde durduk ama maalesef yapacak bir şey yok. Charlotte Speedway'i gezdik. Arkasından çıktık, dolandık, drag pistine girdik. Orada bir gaz verdim arkadaşlar. Yarış yaptık. Yaklaşık 12.000 hektar galiba, yanlış anlamadıysam böyle bir alana kurulu bir alan. 4-5 tane yarış pisti var. İçeride 3 pist laps farklı drag ZMAX ve Dirty Drag olmak üzere farklı yarış pistleri olan bir yer. 1959 yılında açılmış. 60'ta ilk yarışlar yapılmış. Ondan sonra yaklaşık ikinci yarışta, yanlış bilmiyorsam, bir kaza oluyor. Bir pilot ölüyor. 8 sene kadar bir ara veriliyor yarışlara. Daha sonra yeniden başlıyor ama tabii bu başlama süresi içerisinde farklı pistlerde farklı kazalar da olduktan sonra yarışta belli kurallar değiştirilmiş. Ve burası da aynı şekilde o kurallara uygun olarak pisti yeniden düzenlenmiş.
zarar görmesi engellenecek hale getirilmiş. Ondan sonra tekrardan yarışlar başlamış. O zamandan bu zamana devam ediyor. Bir de ilk senesinde 59'da iflas veriyor sahibi. Bunun üzerine North Carolina devreye giriyor. Hakimler bir şekilde bir komisyon oluşturuyorlar. Komisyonla beraber yeniden Charlotte Speedway'i kazandırıyorlar. Yani Amerika için önemli bir tip yarış. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu haftaki videomuz böyle. Charlotte Speedway'den devam edeceğiz. Bu sefer de bundan sonra yarış arabalarının garajlarına gideceğiz. Takip etmeyi unutmayın. Bizi likelayın.